Merhaba. Geçtiğimiz hafta içinde teknenin 90'lı yılların başındaki sahibi Nuri Bey, Anatolika'nın tarihiyle ilgili yeni bilgiler iletti bana. Hikayeye devam etmeden önce bu değerli bilgileri sizinle de paylaşmak istiyorum. Nuri Bey bu eşsiz bilgileri bir video aracılığıyla paylaşmış bizimle. Buradan da tekrar teşekkür ederim. Sinan Bey merhaba. Öncelikle çabanıza, gayretinize, bu uğraşınızı tebrik ediyorum. Çıktığınız yol bayağı uzun ve çok çetrefilli, çok sıkıntılı. Tek dileğim bu yolunuzun aydınlık olması. Yazım çok kötü olduğu için bilgisayara da aktarmak çok uzundu. Bunu size okuyarak aktarmak istiyorum. Sizdeki bilgilere göre Anatolika'nın yolculuğu Amfora adıyla 1963 yılında Sayın Yavuz Başar Bey'in verdiği sipariş ve teslim alma ile başlıyor. Burada elinizdeki bilgilere ilave birkaç cümle edeceğim. Bu bilgilerin Anatolika'nın yolculuğuna faydalı olabileceğini umuyorum. Şimdiki adıyla Anatolika'nın yolculuğu 1950'li yılların ikinci yarısına başlıyor. Bu bilgiler Muhittin Durgut Bey'den teyitlidir. Bu tarihlerde Mehmet Çetinkaya tekne yapım yerinin sahibi. Ve Muhittin Durgut Usta da hem ortak hem de dönemin önemli ustalarından. Muhittin Durgut Usta ile tanışıp sohbet etme imkanım oldu. Kendisini 7 yıl önce kaybettik. Son atölyesi İzmir'de, Örnekköy'deydi. Çocukları bu işe devam etmiyorlar. Muhittin Bey'e ait de imalat ve belgeleri araştırdım ama rastlayamadım, ulaşamadım. 1950'lerin ikinci yarısında tam tarih yok. Ben şafağı aldığımda 40 yaşını geçmişti. Amerika'dan kontra planları getirtiyorlar ve bahsettiğimiz teknenin imalatına başlıyorlar. Bu tekne yaptıkları ikinci veya üçüncü tekne. Tekne ilk yapıldığında motorsuz olarak yapılıyor. Teknenin imalat amacı Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç etmek. Tekne denize indikten sonra İzmir Körfezi'nde bir süre yelken seyri yapıyor. Ve bu dönemde teknede motor yok. Ve tekne İzmir pasaportta aborda olarak duruyor. Oraya bağlanıyor. Şanslı olay bu zaman diliminde yaşanıyor. İzmirliler için önemli ve meşhur şehir atları vapuru Efes, bu 1938'de ibal edilip 1993'te hizmet dışı kalan meşhur Efes yolcu teknesi vapuru. Yelkenli tekne karaya bağlı iken kara ile Efes vapuru arasında kalıyor ve sıkışıyor. Ve bordasından kırılıyor. Bu olay sonra tekne Mehmet Çetinkaya ve Muhittin Durgut Beylerin Bayraklı'daki kayınhanesine getirilip karaya çekiliyor. Tamiratın ne kadar sürdüğü konusunda bilgim yok. Muhittin Bey'e de sormak aklıma gelmedi. Bu dönemde ihraç edileceği için bir belge çıkarılmamış ve isim konulmamış. Bu tamirden sonra muhtemelen ihraç edilmesinden vazgeçip sizin anlatacağınız 1963 yılına belgelenen Amfor'un motoru konularak hayata başlıyor. Benim o zamanki adıyla Şafak ile'ye başlayan hikayem 1991'in son çeyreğine rastlar. İsmini Kaan koymam ki bu oğlumun adıdır. Yelken'e KSK Yelken Şubesi'nde başladı. Şimdi İngiltere'de tanınmış bir yelkenci. Onun adına değiştirdik. Bakım ve eziyetlerinden tüm buna yardım eden arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Bakım için hiç de anımsanmayacak masraf yaptım. Ama rüzgarın güzel olduğu zamanlarda Ege'nin denizlerinde denize domuza vurmak çok keyifliydi. İnşallah sizin de yolunuz böyle keyifli olur. İnşallah destek veren çevrenizde önce eşiniz, sonra da yakın dostlarınızla güzelce bu işi bitirir, güzel çok güzel seyirler yaparsınız. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Evet, durumlar böyle. Bizim kızı nüfusa geç yazdırmışlar. 1950'li yılların ikinci yarısı, yani tahminen ortalama 1957 oluyor.
Kanalı açtığımdan beri verdiğim bilgi teknenin 1963 yapımı olduğu yönünde oldu. Resmi evraklar da 1963 dediği için bir değişiklik yapmayacağım ama bundan sonrana 1957 diyeceğiz. 1957'den bu yana çok badire atlatmış tekne. Pes etmemesinin sebebi bence Nuri Bey gibi gönül adamları olmuş. Nuri Bey başka bilgiler ve fotoğraflar da iletti sağ olsun. Yeri geldikçe sizinle paylaşacağım bunları. Önemli bilgilerden biri tekneyi yapan ustanın Mehmet Çetinkaya değil, Muhittin Durgut Usta olmasıydı. Ve planların Amerika'dan gelmiş olması. 1. ya da 2. bölümün yorumlarındaydı sanırım. Bizim teknenin ikizinin hikayesini anlatan Amerikalı iki kardeşin YouTube kanalını tavsiye etmiştiniz. All right, well, we got the boat back home. Went pretty smoothly. Now that we've done it a couple times, it's definitely not as stressful. Yeah, everything looks good. Really not much growth on the hull. Sanırım iki teknenin planları aynı ya da birbirine çok yakın. Bu arkadaşların kanalının linkini açıklamalara ekleyeceğim. Ayrıca bu arkadaşlarla iletişime geçerek ellerinde plan olup olmadığını soracağım mutlaka. Ufaktan Anatolika'nın eve geliş hikayesine devam edeyim. En son motoru nasıl bulduğumu anlatmıştım. Motoru şanzımanı dağılmış halde almıştım hatırlarsanız. Motorun üzerinde Baysan şanzıman var. Önce ikinci el şanzıman baktım. 2-3 bin lira civarındaydı. Ama garantisi olmayan şanzımanlardı. Baysan'ın fabrikası Tekirdağ yolu üzerinde Malkara'da. Önce şanzımanı fabrikaya götürerek denemeye karar verdim. Ve motoru Tekirdağ teknenin yanına götürdüm. İlk yaptığım şey aküleri şarja vermek oldu. Sonrasında şanzımanı motordan ayırmak için çalışmaya başladım. Bu işi ilk defa yapıyordum. Motorun şanzımanın bağlandığı tarafında volan denilen tepsi büyüklüğünde bir dişli var. Marş motoru bu dişliyi çevirerek motora ilk hareketini veriyor. Volan dişlisinin üzerinde çapı daha küçük olan damper denen bir parça var. Şanzımanın mili bu damperin üzerindeki yuvaya giriyor ve motorun hareketini şanzımana aktarıyor. Şanzımanı söktüğümde damperde bir sıkıntı olduğunu anladım. Milin oturduğu dişli yuvası sanki yok gibiydi. Ama hayatımda ilk defa damper görüyordum ve şanzıman da kilitli olduğu için nasıl çalıştığını anlama şansım yoktu. Akılsızlık edip damperi bırakarak sadece şanzımanı fabrikaya götürdüm. Fabrika çok ilgili davrandı. Şanzımanı fabrikaya bıraktıktan sonra haber beklemek üzere teknenin yanına geri döndüm. Teknede kalacağım ilk gece olacağı için en azından yatabileceğim kadar temizlik yapmaya başladım. Akşam saat 8 gibi artık yorgunluktan bayılmak üzere güzel duygularla yatağa uzandığım anda bangır bangır Serdar Ortaç çalmaya başladı. Teknenin arkasında gördüğünüz duvarın arkasında Tekirdağ Luna Parkı varmış. Müzik sesi o kadar yüksekti ki teknenin içindeki bardaklar titreşip ses çıkarıyordu. Mutlu aşk yokmuş ama dedim. Kalkıp temizliğe devam ettim. Bu ritüel teknede kaldığım 1,5-2 ay boyunca akşam 8'den gece 1'e kadar her gün devam etti. Pancar motoru hatırlıyorsunuz. Verdiğim ilanlardan telefonlar gelmeye başladı ama durum çok ümit verici değildi. Nakliye ve vinç için harcadığım 400 lirayı zarar kabul edip aldığım fiyata yani 4500 liraya satmaya çalışıyordum. Ama dediğim gibi durum çok ümit verici değildi. Şanzıman için haber beklerken teknenin elektrik tesisatıyla uğraşmaya başladım. Tekneden çeşitli elektronikler ve elektrikli donanım söküldüğü için bir sürü boşta kablo vardı ve daha önce direkt akım tecrübem de olmadığı için başlarda ümitsizliğe kapıldığım anlar çok oldu. İtiraf etmeliyim, pes ettiğim de oldu. Birçok
zorlukta olduğu gibi internet imdadıma yetişti. Telefonun internetinden adım adım sistemin nasıl çalıştığını araştırarak ilerledim. İlk hedefim sintine pompalarını çalıştırmaktı ama ilk çalışan temiz su hidroforu oldu. O hidroforun sesini duyduğum anı hiç unutmayacağım. O ilk yaşam belirtisiydi. Bir hafta kadar uğraştıktan sonra teknenin bütün seyir ve aydınlatma lambalarını çalıştırdım. Sintineler çalışıyordu, derinlik göstergesini çalıştırdım ve kalibrasyon ayarını da yaptım. O dönemden çok az görüntü var elimde. Yani elektrik işi bittikten sonra hatıra olsun diye bu videoyu çekmiştim. Bir yandan yeni motorun montajı için usta arıyordum. Keçilik ettiğim için bir önceki pancar motora hayır diyen ustaları istemedim. Nihayetinde Nedim adında bir usta ile anlaştık. Nedim Usta yıllar önce maalesef kötü bir iş kazasında bir elini kaybetmiş. Yani o görüntüsüyle bir bacağı olmayan tecrübeli korsanlar gibi göründü gözüme ve güven verdi bana. Kulakları çınlasın, işin yarısını bana yaptırdı ama Anatolika'nın sağ salim evine gelmesini sağladı. Nedim Usta motoru ve tekneyi inceledi, eksikleri söyledi. En önemli eksik kovan klen takımıydı. Söylendiğine göre kovan ve klenler motora değil tekneye ait parçalarmış ama Anatolika'nın motorunu satın alan arkadaşlar çok azimlilermiş sağ olsunlar. Kovan klen takımını da söküp almışlar. Eskiden bir tekne sahibi olmanın hayali bile aklımda yokken merak ettiğim bir şeydi. İçerideki motor dışarıdaki pervaneyi çevirirken içeri nasıl su girmiyor diye. İşte kovan klen takımı işte bu işe yarıyormuş. Duruma tamamen yabancı arkadaşlar için kısaca anlatmak istiyorum kovan kleninin işleyişini. Bu işlevi gören birçok sistem var ama en yaygın kullanılanı ve bence en az sorun çıkarma ihtimali olanı bu. Sistem kabaca şaft milinin içinden geçeceği bir boru. Bu borunun iki ucuna takılan, ortasında şaft milinin neredeyse sıfır boşlukla geçebileceği delikler olan iki kapak ve bu borunun içine basılan gres yağından ibaret. Kovan denilen kısım içi boş bir borudan ibaret. Bu borunun iki ucunda klenlerin takılabilmesi için 2-3 santim kadar dişli var. Önce teknenin omurgasına bu kovan borusunun geçilebileceği bir delik açılıyor. Kovan bu deliğin içine yerleştirildiğinde teknenin dışında ve içinde dişli kısımları dışarıda kalacak şekilde ölçü alınıyor. Kovan omurgadaki yerine konulduktan sonra dış kleni takmadan önce kovanla omurgadaki delik arası mümkün olduğunca teknenin yapısına göre bir macunla dolduruluyor. Biz epoksi macun kullandık. Klenin teknenin gövdesine oturacağı kısma da macun sürdükten sonra klendeki iç dişliden kovana iyice sıkılıyor ve en son iki trifon vida ile sabitleniyor. Gördüğünüz gibi klenin şaftın geçeceği kısmının çapı kovandan daha dar. Şaft klenden sıfıra yakın bir boşlukla geçiyor ve klenin en ucunda içine yerleştirilmiş bir O-ring conta var. Teknenin içine takılan klende dışarıdaki gibi dişlisine iyice sıkılıyor ve trifon ile sabitleniyor. Bu klen 3 parçadan oluşuyor. Dışarıdaki gibi metal olan kısma kelepçeyle tutturulmuş plastik bir boru var. Malzemenin ne olduğunu bilmiyorum ama kauçuk egzoz hortumlarına benziyor.
Bu hortum sayesinde şaftı şanzımana bağlarken birkaç milim de olsa oynama payınız da oluyor. Bu hortumun da ucunda poliamid plastikten tornada bir parça yapılmış. Bu parçada şaftın neredeyse sıfır boşlukla geçeceği bir delik var ve en ucunda içeride yine bir O-ring conta konulmuş. Bu parça plastik esnek hortumun içine geçiyor ve bir kelepçe ile bağlanıyor. Bu montajı yaptıktan sonra şaftı içinden geçiriyorsunuz ve son olarak iç glenin metal kısmındaki grasörlük kapağından gres tabancasıyla içine gres basıyorsunuz. Her iki uçta conta olduğu için O-ring conta, gres içeride hapsoluyor. Şaft mili gresin içinde dönebiliyor ama dışarıdan içeri su girmesi gres yağı sayesinde engelleniyor. Ben gres yağını kendim bastım kovana. Acemiliğimden dolayı maalesef tam beceremedim. Gres tabancasındaki basıncı anlayamadığım için gereğinden çok fazla gres bastım. Ve iç glendeki O-ring contayı bozdum maalesef. Tekirdağ'dan Bozcaada'ya gelene kadar iç glenden bir avuç kadar gres yağı dışarı geldi. Ama çok şükür su yapma gibi bir sorun olmadı. Bu kovanı gres basma işinin bir püf noktasını bilen varsa aranızda yorumlara yazın lütfen bunu. Kovan ve kleni nasıl yaptırdığımı, nasıl bu işi hallettiğimi, şanzımanın fabrikada gördüğü işlemleri, motorun montajını bir dahaki bölümde anlatmaya devam edeceğim. Bu bölümlük anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.